Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir örgü videosuyla karşınızdayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan ve görselden de anladığınız üzere bu güzel çantayı öreceğiz. Tam yazlık. Bir tık daha büyük yapsak aslında plajlık bir çanta bile olur. Ama yazın ruhunu, bu denizin ruhunu kesinlikle yansıtan bir çanta. Şöyle de küçük bir nazar boncuğu koydum. Nazar değmesin diye. Şimdi size yapımından önce bahsetmek istiyorum. Taban kısmından başlayacağız arkadaşlar. Zincir çekiyoruz, dönüyoruz ve bu şekilde yukarı çıkarak örüyoruz. İpleri her geçişte kesiyorum. İp yürütmüyorum. En son yukarıya kadar geldikten sonra da sap kısmımızı örüyoruz ve çantamızı tamamlıyoruz. Sap kısmı tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Genişliği de istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ama mesela hani şöyle olur. Yani şu kadar bir uzunlukta olur. Çünkü şu gördüğünüz küçük dalgaların her biri aslında hani bir arada örülüyor. Ördükçe zaten daha net oturur kafanızda. O yüzden hani büyüdü mü bir şu kadar büyür. Hani ekstra bir tane daha bu kısımlardan yaparsınız. Ve bir tık daha geniş, hatta isterseniz daha uzun bir çantada elde edebilirsiniz. Yapımı aslında çok da zor değil. Sadece ben projeyi çıkartırken çok fazla ör yaptığım için çok fazla uzun sürdü. Ama hani şöyle bir buçuk günde artık örme durumunuza bağlı örebileceğiniz, yeni başlayan arkadaşlar için de gayet örülebilecek, kolay, sevimli, renk geçişlerine bayıldığım böyle harika bir çanta oldu. Yani şu zamana kadar ördüğüm en güzel çanta bu olabilir sanırım. Yani ben hiçbir şey demiyorum. Çok güzel yani. Renkler falan öyle o kadar hoşuma gitti ki şimdi buna böyle süsler falan da öreceğim. Çok fazla lafı uzatmıyorum ve klasik YouTube cümlesi olan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Eğer benim videolarımla ördüğünüz şeyler olursa da bunları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bunları gördükçe daha da mutlu oluyorum, motive oluyorum. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Şuna bakar mısınız? Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz ve zevkle güzel bir şekilde örersiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın ve gittim. Hemen malzemelerimizle başlayalım. Bu çanta için 3 tane farklı renk ip kullandım. Bir tane makasa, tığa ve yeni başladıysanız özellikle tercih ettiğim bir belirteciye ihtiyacınız olacak. İpim Molly markasının makrome ipi 4 numara 1.4 milim. 3 ip de aynı. Sadece renkleri farklı. 200 gram ve 230 metre uzunluğunda bir ipim. Bu bebe mavisi, bu beyaz, bu da havacı rengi. Havacının renk kodu 235. Beyazın renk kodu çift 01. Bebek mavisinin renk kodu ise 220. Tığ olarak da 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Tığ numarası sizin ipinizin kalınlığına göre değişecektir. Ben bu proje için 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. İhtiyacım olan tüm malzemeler bunlar. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bu rengimle başlayacağım. Havacı rengiyle. İlk ilmeğimizi atarak örgümüze başlıyoruz. Daha sonra 48 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 47 ve 48. Daha sonra bu şekilde geri döneceğiz. Hemen yandaki ilk ilmeğimize bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu şekilde. Bu bizim ilk ilmeğimiz. Yeni başlayanlar ilmeğini karıştırmamak adına bu kısma bir belirteç takabilir. Daha sonra geri gidecek şekilde 46 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bakın. Hemen yandaki ilmekteyim. 2 buradayım. 3 yandaki ilmekteyim. 4 buraya gelene kadar her ilmeğe sık iğne yapacağım. Başlangıçta belirteç taktığımız ilmekle birlikte toplam 46 tane sık iğne yaptım. Şurada gördüğünüz gibi bir tane boşluğum kaldı. Bu boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve şimdi ilmeğimizi
geri döndüreceğiz. Bu şekilde geri geleceğiz. Bu ipi de arkada yürüterek kaybedeceğim. Bakın burası 3 boşluk yaptığım yer. Hemen şu yanındaki boşluk benim şu ilk ilmeğim. Buraya hemen 1 2 3. Bu ipi de yürütüyorum aradan. Toplam 45 tane sık iğne yapacağız. 3. Bakın boşlukları zaten kendini belli ediyor hemen. 4. Şöyle. 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip geliyorum. 44 ve 45. 45 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi şuradaki ilmeğimize arttırma yapacağız. Yani 2 kere sık iğne yapacağız. 1 2. Şimdi ilk ilmeğimden belirtecimi çıkartıyorum. Buraya kaydırmayla birleştirdim ve bir zincir çekiyorum. Şimdi sırasıyla şu 3 ilmeğe sık iğne yapacağız. 1. Bu bizim ilk ilmeğimiz. Tekrar karıştırmamak için belirteçle sabitliyorum. 1 2 ve 3. 3 sık iğnemi yaptım. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bir boşluk atlıyorum. Hemen onun yanındaki boşluğa yalancı trabzan yapıyorum. Yani bir kere ipimi tığın başına doladım ve atladığım boşluğun yanındaki boşluğa batarak ipimi çıkardım ve tığımın üstündeki 3 ipi de birlikte çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan yapacağız. Tığımın başına doladım. Bir ilmek atlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir boşluk atlayacağım. Ve sonraki boşluğuma üçlü trabzan yapacağım. Yani ipimi 2 kez tığıma doluyorum. İlmeğimden geçirdim. İpimi de içinden geçiriyorum. Önce 2'yi çıktım. Sonra 2 ve sonra da kalan 2'yi çıkıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar üçlü trabzan yapacağız. 2 kere doladım. Bir boşluk atlıyorum ve hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Önce 2, sonra 2, en sonda kalan 2'yi çıkartıyorum. Bakın buraya kadar bu şekilde görünüyor. Şimdi bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapacağım. İlk boşluğuma atlıyorum. Hemen yandaki boşluğuma ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ilmek atlayacağım. Ve hemen yandaki boşluğuma yalancı trabzan yapıyorum. Yani üçünü bir çıkarıyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi şu yaptığımız kısmı sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Yani toplamda aynı işlemi 6 kere yapmış oluyoruz. Şimdi birlikte bir kere daha yapalım. Bir zincir çektim. Bir ilmek atladım. Ve hemen yanındaki ilmeğe 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir buraya, 2 ve 3. Şu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Ve sonraki boşluğuma yalancı trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane var tığımın üstünde. Ve üçünü bir çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Bir boşluk atlıyorum. Hemen yandaki boşluktayım. Ve o boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi üçlü trabzan yapacağım 2 kere. Bir boşluk atlıyorum. Hemen yandaki boşluktayım. Önce 2, sonra 2 ve sonra diğer kalan 2'yi çıktım. Bir zincir çektim. Tekrar üçlü trabzan yapacağım.
Bir boşluk atladım. Hemen yanındaki boşluktayım. Önce 2, sonra 2, en sonunda kalan 2. Bir zincir çektim. Şimdi ikili trabzan yapacağım. Tığıma doladım. Bir boşluk atladım. Hemen yanındaki boşluktayım. İkili trabzan. Bir zincir çektim. Şimdi yalancı trabzan yapacağım. Başına doladım. Bir boşluk atladım. Hemen yanındaki boşluktan yalancı trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Şu kısmı bir parça. Bakın şuradan belli ediyor zaten kendini. Bakın şurası şöyle bir parça. Şurası da şöyle bir parça olacak. Bunu böyle döneceğiz. Toplamda 6 kere yapmış olacağız. Ben şimdi sıramı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi size şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın şu üçlü sık iğnelerden sayacağım. Şöyle 1, şuradan şuraya 2, buradan şöyle şu arada bu üçlü trabzanım 3, sonra şuraya 4, şuradan şuraya 5 ve buradan buraya da 6 tane yaptık. 3 tane sık iğne ile başlamıştık. Yani her kısmımızın başlangıcı üçlü sık iğneydi. Üçlü sık iğne ile tekrar başladım ve gördüğünüz gibi bitirdim. Şimdi şurası başlangıç kısmımda ilk ilmeğim. İlk ilmeğime kaydırmayla birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi 96 tane sık iğne yapacağız. Kaydırmayla birleştirdiğim noktadan başlıyorum. Bu benim ilk ilmeğim. Belirtecimi takıyorum. İğne olduğu için deliyor. Şöyle, şimdi 96 tane sık iğneyi yapalım. 1 2 3. Bakın şurada ilmekler kendini belli ediyor. Hemen onun arasına battım. 4. Bakın burada. 5. Hemen şurası. 6. 7. Bakın şu çukurları görüyorsunuz zaten. Oralara batıyorum. 7 8 9. Şimdi toplam 96 tane sık iğne yapıp hemen geliyorum. Evet, 96 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk ilmeğimden belirtecimi çıkartıyorum ve bu kısma kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi buradan ipimi çektim ve bunu biraz şöyle arada yürüteceğim. Şu kısım kaydırmayla birleştirdiğimiz noktaydı. Buraya ipimi bağlıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi 96 tane sık iğne yapacağız tekrardan. İlk olarak kaydırmayla birleştirdiğim kısmın dibinden başlıyorum. Bu benim ilk sık iğnem. Tekrar belirtecimi takıyorum. Hemen yandakindeyim. 2. Bu ipi de içinde yürüteceğim. Kaybolsun. 3. Bakın ipi de aldım. 4. 5. 6. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip geliyorum. 96 tane sık iğne yapacağız. 96 tane zincirimi çektim. Şimdi birleştireceğim. İlk ilmeğimin olduğu kısımdan kaydırma yaparak birleştiriyorum. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4
5. Şimdi bir ilmek atlıyorum. Hemen onun yanındaki ilmeğe üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım ve hemen yanındaki boşluğuma tekli trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir boşluk atlıyorum. Yandaki 3 boşluğuma sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Gene bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğime tekli trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğime ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir ilmek atladım ve yandaki ilmeğime üçlü trabzan yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir ilmek atladım ve yandaki ilmeğime ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğime tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir ilmek atlıyorum ve sonraki 3 ilmeğime sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Bakın bir alt sırada yaptığımız kısa kısımlar üst sırada uzun kısımlara denk geliyor. Gördüğünüz gibi burası uzun kısımlar, kısa kısımlara denk geliyor. Bakın kısa kısım uzun kısma denk geliyor ve bu çantanın formunu bu şekilde korumuş olacak. Yani yapınca şurada yapınca zaten daha net belli olacak. Şimdi şuradaki yalancı trabzandan başladığımız şu sırayı toplam 5 kere tekrar edeceğiz arkadaşlar. Yalancı trabzan, ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan ve 3 tane sık iğne. Bu kısmı toplam 5 kere daha tekrar edeceğiz. Bununla birlikte 5 kere. Evet, toplam 5 kere aynı işlemi tekrarladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğe tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum ve hemen yandaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bir ilmek atlıyorum zaten. Daha sonra şu başlangıçta çektiğimiz 5 zincir var ya, bunun 1 2 3 dördüncüsüne kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen dibindeki ilmekten başlayarak 96 tane sık iğne yapacağız. Bu bizim ilk ilmeğimiz. Hemen ilmeğimi sabitliyorum. 1, şu yandaki ikinci ilmeğim, 4, 5. Diğer sıralarda yaptığımız gibi 96 tane sık iğne yapacağız. 96 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ilk ilmeğimin olduğu yere kaydırmayla birleştiriyorum ve burada ipimi kesiyorum. İpimi buradan çıkardım ve şöyle şu aradan yürüteceğim. Şu şekilde. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Şu ipi çıkardığım yerden beyazımı sabitliyorum. Ve bir tane zincir çektim. Şimdi 96 tane sık iğne yapacağım. Şimdi kaydırmayla birleştirdiğim yerin hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum.
Şimdi bu benim ilk sık iğne. Hemen orayı sabitliyorum. Burası 1. Daha sonra az önce mavi ipi geçirdiğim yer. 2. İplerimi yürütüyorum arada. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 96 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi birleştiriyoruz. Belirtecimi çıkardım. Çıkardığım noktaya kaydırma ile birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bundan sonraki iki sıramız, yani 8. ve 9. sıramız 2. ve 3. sıramızla aynı olacak. Sıra demek istediğim, yaparken ben size 2. tur, 3. tur diye ayırdım kolaylık olması açısından. Ve bu 8. ile 9. turumuz 2. ile 3. turumuzun aynısı olacak. Hani sıra derken böyle tek sıra olarak düşünmeyin. Çünkü hani öyle olsa da bazı kısımları o şekilde değil. Kafanızın karışmasını istemiyorum. Önce 2. turu, sonra 3. turu yapacağız. Daha kolay bulabilmeniz için parça parça ayırdım. Alt kısımda videonun ilerlediği yerde görebilirsiniz. Şimdi 8. turumuzu, yani 2. turumuzu yapacağız. Hemen ilk ilmeğimi atarak başlıyorum ve belirtecimi takıyorum. Şimdi ben direkt 2. turumu yapıp geliyorum. Evet, bu kısmı da ördüm. Şimdi şu ilk sık iğne, buradan kaydırmayla birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi sonraki sıram, yani 3. turum. Bu 3. turda da 96 tane sık iğne yapıyorduk. Kaydırmayla birleştiğim noktadan başlıyorum. Bu benim ilk sık iğnem. 3. tur olarak da 96 tane sık iğneyi yapıp geliyorum. Evet, 96 sık iğnemizi yaptık. İlk ilmeğimizin olduğu yerden kaydırmayla birleştiriyorum. İpimi burada kesiyorum. Şimdi koyu renkli ipime geçiyorum. İpimi buradan geçirdim. Bir tane zincir çektim. Bu beyaz ipimi de buradan yürüteceğim. Şimdi arkadaşlar, bu sıralarda da 4. ve 5. turları yapacağız. Bu iki sırada da. 4. turumuz tekrar 96 tane sık iğne. O yüzden hemen 96 tane sık iğnemizi çekmeye başlıyorum. Kaydırma yaptığım yerden ilk sık iğnemi yapıyorum ve hemen ay, elime battı. Belirtecimi taktım. Şimdi bu ipleri de buradan yürütmeye devam edeceğim. 2 3 4 sıra sonuna kadar gidip hemen geliyorum. Evet, 96 tane sık iğnemi yaptım. Kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi 11. turumdayım. Bir zincir çektim bu arada. 11. turda da 5. turu tekrarlayacağız. Şimdi burada bir 5 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Dönüşte 4. ilmeğe sabitlemiştik. Tekrar aynısını yapacağız. Daha sonra bir ilmek atlıyorum ve hemen yandaki ilmeğime üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum ve hemen yandaki ilmeğime ikili trabzan yapıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğime tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum ve yandaki ilmeğime, yandaki 3 ilmeğime sık iğne yapıyorum. 5. turumuz da bu şekilde başlıyordu. Dediğim gibi aşağıdan 5. turu tekrar açabilirsiniz. Şimdi bu şekilde 5. turu da bitirip ve daha sonra 6. turu da yapıp daha sonra tekrar açık mavi renge geçeceğiz. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet, kaydırmayla birleştiriyorum ve bu noktada ipimi kesiyorum. Bu mavi kısımda arkadaşlar 10, 11 ve 12. turumuzdu. Yani önceki sırada yaptığımız 4, 5 ve 6. turdu. Şimdi koyu renkte ipimi kesiyorum. Hemen şuradan alıyorum. Şimdi açık mavi ipimize geçeceğiz. İpimi buradan sabitledim ve zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bakın, şu zamana kadar örgümüz bu şekilde. Bakın, size videonun başında da dediğim gibi bu uzun kısımlar gördüğünüz gibi kısa kısımlara denk gelerek böyle bir dalga havası yaratıyor. Çantanın asıl güzelliği de zaten burası. Şimdi buradaki üst kısımlar için 13. sıradan 36. sıraya kadar öreceğiz. Bu da bizim önceden ördüğümüz 7. ile 12. sıralara denk geliyor. Yani 7. sırayla 12. sırayı sürekli tekrarlayacağız. Yani aslında burada ördüğümüz şeylerin aynısını örmeye devam edeceğiz. Bunun için de dediğim gibi videoyu baştan açıp izleyebilirsiniz. Ben size zaten turlarını yazacağım ki aslında mantık aynı. Öre öre bir süre sonra oturuyor yani. Mesela şu dalgaların falan mantığının hepsinde aynı. Bir süre sonra dediğim gibi oturuyor. Şimdi 13. sıradan 36. sıraya kadar bu üst kısmını örüyorum ve geliyorum. Dediğim gibi bu da 7 ile 12. sıranın tekrarı olmuş oluyor. Daha sonra çantamızın sap kısmına geçiyoruz ve bitiriyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik. Çantamız bu şekilde. Bitirdim. Şimdi de sizinle birlikte sap kısmını yapacağız. Ondan önce bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Her renkte 96 sık iğne yapıyoruz. Modelimizi veriyoruz. 96 sık iğne yapıyoruz. Diğer renge geçiyoruz. 96 sık iğne yapıyoruz. Modelimizi yapıyoruz. Tekrar 96 sık iğne yaparak toplam 12 tane yaptık ve çantamızı bitirdik. Şimdi sizinle birlikte hemen sap kısmını yapalım. Arkadaşlar şuradan bir 8 santim alacağım ve burayı gidiyor. Gitme. Burayı sabitledim. Aynı şekilde hemen denk getirip arka kısmını da sabitliyorum. Böyle. Sonra buradan 8 santim ölçüyorum. Şuraya denk geliyor. Ve aynı şekilde de arka tarafta denk gelen kısma da belirteç takıyorum. Bu bizim saplarımızı yapacağımız kısımlar. Buradan 8 santim aldım. Buradan 8 santim aldım. Ve koyu renk ipime geçiyorum. Şimdi beyaz ipimle birleştirdiğim kısım şurası. Burası beyaz ipimi kesip birleştirdiğim kısım. Buradan başlıyorum. Hemen bir sabitledim. Aynı yere batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi şu kısma kadar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. 4 5 alışkanlık oldu saymak.
Bu kısmımıza geldim. Buradan belirtecimi alıyorum hemen. Ve şimdi çantanın sapı için 90 tane zincir çekeceğim. Bu size kalmış. Uzunluğunu, kısalığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim tercihim 90'dan. O yüzden 90 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 90 tane zincirimizi çektikten sonra bu kısımla birleştireceğim. Ama bu sap kısmınızın düz olduğuna emin olun. Yoksa dönüyor. Şöyle kontrol ediyorum. Bakın düz geliyor. Okay. Şimdi aynı şekilde buradaki ilmeklere de sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ta ki şu kısma kadar. Evet, diğer kısmıma geldim. Hemen buraya da sabitliyorum. Ve bir önceki kısımda yaptığımız gibi burada da 90 tane zincir çekeceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 90 tane zincirimi çektim. Tekrar kontrol ederek arkadaşlar, yoksa bunu düz örmeye başladığınızda eğer yamuk birleştirdiyseniz burası böyle yamuluyor. Bakın şu şekilde birleştireceğim. Şu kısmımıza hemen sabitliyorum. Şimdi buraya kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet, ilk sık iğnemizi yaptık. Şimdi saplarımızın başlangıç kısmına kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Yani şu kısma kadar. Şu kamerayı asla ortalayamıyorum. Şimdi bakın şurada şu kısımla şu kısmı birlikte öreceğiz. Yani burada bir kesme işlemi yapacağız. Burayı aldım. Bu kısmı da aldım. Ve üçünü bir çıktım. Bu kısımları bu şekilde öreceğiz. Tap kısmımızın da şu arka kısımlarından batarak öreceğiz. Şöyle sık iğne yapacağız. Bakın şöyle V şeklinde duruyor. Şu V'nin şu arka kısmından sık iğne yaparak öreceğiz. Bakın şöyle V kısmı var. Şu V'nin arkasından batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Böyle tüm sapı hemen dönüp geliyorum. Şimdi burada da bu sapın başlangıcında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Buradaki ilmeğimi alıyorum ve şuraya sabitlediğim ilk ilmeği de alıp ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde kesme işlemi yaptım. Şimdi böyle döneceğim ve burada yaptığım işlemlerin aynısını burada da yapacağım. Böyle döneceğim. Burada şu iki ilmeğimi tekrar keseceğim. Sonra şu sap kısmımı, zincir kısmımı aynı şekilde öreceğim. Buraya gelince burada da kesme işlemini yapacağım ve sonra burada bitirip bir üst sırama geçeceğim. Ben şimdi hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 3 sıra ördüm. Videonun çok uzun olmaması için her sırayı yapmadım, hani burada örmedim. Şimdi son sırayı da tekrar birlikte örelim. Ondan sonra bitireceğim. Ben iç taraftan örmeye başlamışım bu arada. Siz dıştan örseniz de olur, yani çok sorun olacağını düşünmüyorum. Hemen şöyle kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Kaydırma yaptığım kısma ilk ilmeğimi atarak başlıyorum. Hemen yandaki ilmeğimi sık iğne, yandaki ilmekteyim, sık iğne.
Bu şu kısma gelene kadar sık iğne yapıyorum. Bakın şu köşe noktama geldim. Burayı birlikte örüyorum. Önce ilmeğimi buradan aldım. Daha sonra buradan aldım. Ve üçünü bir çekiyorum. Şimdi sap kısmındayım. Sap kısmımı da aynı sık iğne olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Yandayım hemen. Bir yanındayım. Bu şekilde bunun sıra sonuna kadar şuraya kadar örüp geliyorum. Evet, tekrar bakın köşemdeyim. Bakın şöyle bir L harfi. Şu ilk köşeye, sonra alttaki ilk köşeyi aldım. Buraları birlikte örüyorum. Şimdi şu ilmeç, şu belirtecimizin olduğu, yani çengelli iğnemizin olduğu yere kadar geliyorum ve çantamız bitiyor. Hepimizin gazası mübarek olsun. Hemen belirtecimi çıkardım. Kaydırmamı yaptım ve ipimi kesiyorum. Şimdi burada ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle aralardan, derelerden götürüyorum. Daha şuraya bir tane de şöyle sabitleyelim iyice. Evet, çantamız bitti. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer siz de benimle ördüyseniz Instagram'da paylaşıp beni etiketlerseniz çok sevinirim. Aynı zamanda ördüklerimi sattığım bir Shopier hesabım var. Oraya da göz atmak isterseniz açıklamalardan linkini bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Kullanıcı adımı buraya yazıyorum. Aşağıda açıklamalar kısmından da bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.